Herkese merhaba. Horlama, hava yolunun tıkanıklığı sırasında rahat nefes almaya vermeye çalışırken meydana gelen titremeler sonucunda ortaya çıkan bir sestir. Bu hafif olabileceği gibi çok yüksek seviyede de olabiliyor ve kişinin yaşam kalitesini, özellikle eşler arasında da ciddi problemlere yol açan bir problemdir. Burada horlama esnasında bazen o kadar ciddi bir tıkanıklık oluşabiliyor ki bundan dolayı solunum tamamen kesilebiliyor ve nefes durabiliyor. Buna da uyku apnesi diyoruz. Bu esnada ise kandaki oksijen değerlerindeki düşmeler, kişideki tansiyonlardaki yükselmelere, kan nabızındaki değişikliklere ve buna bağlı olarak da ani kalp krizlerine, inmelere yol açabilmektedir. Bundan dolayı uyku apnesi oldukça ciddi bir problemdir. Horlama kişide hayatını nasıl etkiliyor diye soracak olursanız, özellikle sabah kalktığımız zaman yorgun bir şekilde kalkıyoruz. Uykumuzu rahat alamadığımız için konsantrasyonumuz bozulmaktadır. Anksiyete oluşturmaktadır ve bundan dolayı da kendi yaşam kalitemizi oldukça kötü yönde etkilenmektedir. Horlama her yaşta gördüğümüz bir problem. Özellikle çocukluk yaşta da geniz eti problemi ya da ileri derecede bademcik büyüklüğü olan çocuklarda da ciddi horlamalar, apnelerle karşımıza çıkmakta. İleri yaşlarda ise özellikle burundaki tıkanıklıklarımıza yol açan eğrilikler, polipler, bunun yanı sıra alerjik rinit gibi problemler, nazofaringsteki bir takım tümöral lezyonlar, yine bademcik büyümeleri, yumuşak damaktaki sarkıklıklar ve bunun başında da yine en büyük problemlerden bir kilo, yine bize uyku problemleri ve horlamaya yol açabilmektedir. Biz horlamayı hastalarımıza nasıl tedavi ediyoruz? Özellikle biz çoğunlukla gördüğümüz hastalarımız bir miktar obez, kilo problemi olan hastalar. Öncelikle kilo vermesini önermekteyiz. Ama bunun yanı sıra tıkayıcı bir problem var mı yok mu diye kulak burun boğaz açısından burundan gırtlağa kadar ciddi bir muayene yapmamız gerekiyor. Burada eğer uyku apnesine yol açabilecek, solunum yolunu tıkayan bir problem var mı diye değerlendirmemiz gerekiyor. Burunda özellikle eğrilikler varsa, polip varsa bunların cerrahi bir işlemle düzeltilmesi hastayı çok rahatlatabilir. Bunun yanı sıra yumuşak damak sarkıklıkları özellikle yine bunun cerrahi işlemlerle düzeltirsek bademcikleri özellikle küçültüp ya da alınmasıyla hastanın solunumunu rahatlatabiliyoruz. Ama bunun dışında çok ciddi apneleri olan hastaların ameliyatın yanı sıra SBAP dediğimiz, BiBAP dediğimiz bazı solunum cihazlarını da kullanması gerekebilmektedir. Bu yönde de mutlaka hastaları uyku laboratuvarında bir gün değerlendirip gerekirse cihaza da yönlendirmemiz gerekiyor.